Merhaba ben Enes. Bugün QC'nin yeni tam kablosuz kulaklığı T19'un incelemesiyle birlikteyiz. QC markası bildiğiniz gibi T20 modeline kadar gelmişti ve ara modellerde çıkartıyordu sürekli. T19 modelini boş bıraktıklarını hatırlayacaklar ki bu numaraya da bir model çıkarmışlar. Güncel fiyatı için açıklamalar kısmında linki mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde T19 modelini incelemeye başlayalım. Diğer QC kutularıyla benzer bir kutu tasarımıyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden iki farklı boyda kulak silikonu ve Type-C bir şarj kablosu geliyor. Kutu tasarımına baktığımız zaman diğer QC modelleriyle kutu tasarımı ve büyüklüğü bu şekilde, uzunlamasına bir tasarım. Tek elle rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Yine kulaklıkları unuttuk içinde. Kapakta bir sensör mevcut değil. Şu kısımdan tek led şeklinde bir gösterge konumlandırılmış. Burada kırmızı yandığı zaman kutuyu şarj etmemiz anlamına geliyor. Alt kısmında Type-C bir şarj girişi mevcut. Kutu bir miktar çizilmelere müsait. Yani şöyle görebildiğiniz gibi anahtarla birlikte taşırsanız kolay bir şekilde çizilebilir. Yine şurada bir QC logosu konumlandırılmış. Kapakta bir güvensizlik hissiyatı yok. Şurada bir mıknatısı var ve güzel bir şekilde oturuyor yerine. Şöyle kulaklıkların kendilerine baktığımız zaman iç kısımları ergonomik ve piyano bilek yapıda, bir miktar parlaklar. Genel olarak tam olarak ortalama boyda diyebilirim kulaklıkların boyu. Dokunmatikler tam olarak şöyle şu kısma konumlandırılmış. Yani şöyle alttan destek yapıp şöyle dokunmanız gerekiyor. Dokunmatik hassasiyetleri gayet yeterli. Şurada ve şurada olmak üzere 2 adet mikrofon konumlandırılmış kulaklıkta. Sürücü perdeleri metal değil. Genel olarak malzeme kalitesi diğer QC standartlarında diyebilirim. Hem kulaklık hem de kutu için. T19 modelin teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.1 ile geliyor. IPX4 sertifikası mevcut. Yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Kulaklıkları görüşme yaparken kullandığınız zaman 4,5 saat, müzik çalarken kullandığınız zaman da 7,5 saat boyunca müzik çalabildiği belirtilmiş. Son ses seviyesini alarak yaptığım testte burada gördüğünüz sürede kulaklıklar müzik çalabildi. Kutu ile birlikte kulaklıkları da 30 saat boyunca kullanabiliyoruz. Kulaklıklar silikonlu bir yapıda, kulağın iç kısmı da ergonomik olduğu için kulaktaki duruş sağlamlığı açısından ve konforu açısından, yani uzun saatler boyunca kullandığınız zaman da herhangi bir konforsuzluk oluşturmuyor. Burada tasarım açısından da QC'nin yine HT03 modeline oldukça benziyor kulaklığın iç kısmı. İster sağ kulaklığı isterseniz de sol kulaklığı ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. iPhone 13 Pro modeli ve Xiaomi'nin Mi 9T telefonuyla test ettiğim zaman seste gidip gelme veya parazit gibi bir durum gözlemlemedim. Bazı kulaklıklarda bulunan dip ses durumu, yani müziği durdurduğunuz zaman 3-5 saniye boyunca devam eden tıs gibi bir ses durumu bu kulaklıkta mevcut. Ancak ben bunun testini gerçekleştirirken bunu fark ettim. Yani günlük kullanımda fark edilebilecek bir tıslama değil. Çok daha alt seviyede bir ses. Ancak çok fazla kişi bu duruma da dikkat ettiği için bunu da belirtmek istedim. Kulaklığın kontrolleri biraz daha farklı yapılmış. Yani Apple'ın AirPods modeline biraz daha benzetilmeye çalışılmış. Şöyle görebildiğiniz gibi alt kısımdan elinizle destek yapıp şöyle dokunmatikler tam olarak üst kısımlara eklenmiş. Yani açıkçası çok kullanışlı hissettirdiğini söyleyemem. 2 basma ve 3 basma olarak uygulamasından kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Özellikle kullanırken şöyle alt kısımdan destek yapıp böyle basarsanız biraz daha kolay oluyor. Ancak hani çıkartıp takarken tam da kulaklığın bu kısmından çıkartıp taktığımız için bazen yanlış basmalar olabiliyor. Onun haricinde günlük kullanımda kulaklık kulağınızdayken yani gelen aramaları rahat bir şekilde yanıtlayabiliyorsunuz veya müzik değiştirebiliyorsunuz. Ancak hani burada olmak yerine şöyle üst kısımda bulunsaydı bence daha iyi olurdu. QC T19 modelini bazı özelliklerini uygulaması üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. QC uygulaması ile birlikte kulaklığı kontrol ediyorsunuz. Uygulamaya girdiğiniz zaman burada sağ ve sol kulaklığın şarjını görebiliyorsunuz. Kutunun şarjını göremiyoruz maalesef. Bunu görsek çok hoş olurdu. Yine buradaki sound kısmına bastığımız zaman burada hazır equalizer modları bulunuyor. Ancak bunların hani çok performansları üst seviye değil. Buradan kendiniz elle istediğiniz gibi equalizer'ını özelleştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 2 dokunma ve 3 dokunma olarak kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Ses arttırıp azaltma, önceki şarkı, sonraki şarkı gibi tüm kontrol imkanları sunulmuş. Yine T13 modeli veya T05 modelinde olduğu gibi uyku modu da bulunuyor. Burayı açtığınız zaman kulaklığın kontrolleri devre dışı kalıyor ve bir kere kutuyu açıp kapatana kadar kulaklıkların dokunmatiklerini kullanamıyorsunuz. Uygulaması genel olarak bu şekilde. T19 modeli merak edilen ses performansına geldiğimiz zaman ilk olarak kulağıma taktığım zaman biraz daha koyu bir ses rengi olduğunu hissettim. Yani basslar biraz daha ön planda. Vokal ve tiz sesler bir tık geride kalmış. Sürücülerinin equalizer'a tepkisi üst seviye değil. Ancak belli seviyeye kadar equalizer'la istediğiniz ses rengini elde edebiliyorsunuz. Genel olarak ses çözünürlüğü, enstrüman ayrımı fiyat bandına göre kabul edilebilir seviyede. Burada son dönemde oldukça beğenilen QC'nin HT05 modeliyle de kısaca bir karşılaştırmak istiyorum. Son ses seviyesi açısından HT05 modeli biraz daha önde. Vokal sesler HT05 modelinde ön planda. Sahne genişliği olarak da HT05 biraz daha geniş bir sahneden müzik dinliyormuş hissiyatı uyandırıyor. Rock şarkılardaki, tizlerdeki ve gitardaki netlik olarak HT05 modeli önde. T19 biraz daha koyu bir ses karakteri bulunuyor. Genel olarak ses çözünürlüğü ve enstrüman ayrımları
telefonları benzer denebilir. Genel olarak T19 modelinin ses kalitesi QC'nin T13 modelinin bir seviye üzerinde, HT05 modelinin de bir seviye altında diyebilirim. Tam olarak ikisinin arasında konumlandırılıyor. Yani genel bir kullanıcı için tatmin edici bir ses kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Şu an ise QC'nin T19 modelinin mikrofonlarından duyuyorsunuz sesini. Şu an QC'nin T19 modeli iPhone 13 Pro modeline bağlı bir arama gerçekleştiriyor ve Xiaomi'nin Mi 9T telefonunu arayarak 3. parti bir uygulama kullanmadan direkt bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Yani karşı taraf ne duyuyorsa birebir de siz de şu an aynısını duyuyorsunuz. Şu an ise sesini QC'nin HT05 model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. QC HT05 modeli test 1 2 4 5. Şu an ise sesimi QC'nin T13 model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Evet, mikrofon performansını dinlediniz. T19 modelinde 4 adet mikrofon konumlandırılmış, 2 adet olmak üzere. Mikrofon kalitesi açısından da T13 modelinin önünde, HT05 modelinin biraz daha gerisinde. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman T19 modelinin en güçlü olduğu taraflardan birisi gecikme performansı. Oyun modu da bulunuyor. Oyun modunu açtığımız zaman 116 milisaniye, kapattığımız zaman da 392 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik ve bu değer oyun modu olan kulaklıklar arasında bile yani ilk sıralarda yer alabilecek bir değer. Yani özellikle rekabetçi tarzı oyunlar oynuyorsanız burada oyun performansından memnun kalacaksınız. Günlük kullanımda da herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi yok. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak T19 modelinin ben kaç tane almışım? Bakalım. Sen de para beğenmiyorsun kardeşim. Parasız kal da akıllan. Eşyol eşek. Ben 372 TL'ye almışım T19 modelini. Videoyu yayınladığım tarih itibariyle de tekrar 372 TL'ye alabiliyorsunuz. Yani burada bütçeniz biraz daha uygunsa ve görüşme performansı sizin için önemliyse HT05 modeline yönelebilirsiniz. Genel olarak T13 modelinin bir seviye üstünde konumlandırılıyor T19 modeli. Fiyatlar çok çabuk bir şekilde değiştiği için güncel fiyatı için açıklamalar kısmında linki mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.